Evet arkadaşlar, karşınızda Harley Davidson Sportster Iron 883. Yeni aldığım motosiklet. Bugün de bunu sizinle beraber incelemeye çalışacağım. Sabah işe motorla gideceğiz ve göreceğiz. Yol üstünde de biraz deneyimlerimi anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu anahtarsız modeli, Keyless Go dedikleri model ve ABS'li model 2015 model bir motosiklet. 2014 yılından sonra bu motosikletlerde ABS ve Keyless Go geldi. Vines and Hines egzozum var. Dolayısıyla biraz ses çıkaracak gibi görünüyor. Bakalım. Evet. Biraz ısınmasını bekliyorum. Bu arada bunun teknik bir inceleme yapmayı düşünmüyorum. Teknik bir inceleme olmayacak. Sadece motor üstünde daha önce kullandığım motorlara göre hislerimi, farkları, kullanışlılığı konusunda yorumlarda bulunacağım. Evet. Vites geçişi tabi ilk başta, gerçi ayak olarak yumuşak, çok sert değil ama kuvvetli bir dişlisi var belli. Ve hadi bakalım çıkalım, bir taraftan da başlayalım. Şimdi her şeyden önce oturuş pozisyonuna gelecek olursak, normalde bir naked gibi dike yakın denebilir. Ancak öyle ayağınızda depoyu falan tutmuyorsunuz. Öyle bir durum yok. Dik pozisyon fakat biraz da böyle hala chopper'dan böyle genetik özellikleri almış gibi. Depo zaten ufak bir depo ve öyle çok da bacağınıza kavuracak bir durum yok ortada. O yüzden belki şöyle tutulabilir ama çok da öyle kullanışlı olmaz. Titreşim konusuna gelecek olursak, motor durduğu yerde titreşimi hissettiriyor. Rölantideyken, beklerken evet yani titreşimi hissediyorsunuz. Ancak giderken aslında pek de bir titreşim hissettiğiniz söylenemez. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyorum? Bundan bir önceki motorum MT25'ti ve gerçekten titreşim konusunda sıfır titreşim neredeyse. O kadar iyi bir motosikletti. Şimdi onunla kıyasladığımda ona alışmış biriyim. 2 yıldır onu kullanıyordum. Bu motordaki titreşim mesela beni böyle Allah dayanılmaz işte çok kötü dedirtecek titreşim değil. Hareket halinde. Dururken titriyor fakat yani o da aslında çok da etkilemiyor diyebilirim yani. Çünkü sonuçta rolantideyken de çok fazla beklemiyorsunuz. Ama mesela ondan önce bir tane Ducati Monster'ım vardı 696. Evet o da bundan daha az titreşimliydi ama mesela Pulsar kullanıyordum. Pulsar giderken titreşim olarak bununla aynı diyebilirim. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı titreşime sahip. Bu belki biraz daha bir fazla olabilir benim hissiyatıma göre. Selesi iyi, rahat. Uzun yolda biraz yoruyor. Çünkü ben motoru İstanbul'dan aldım ve İstanbul'dan buraya kadar getirdim. Şimdi oturuş pozisyonu da biraz etkili. Yani az bir şey de olsa bir öne eğilmeniz gerekiyor. Sele de böyle çok hani jel böyle konfor bir sele değil. O yüzden biraz yormuyor değil. Yani 150 kilometrede bir, hadi en çok 200 kilometrede bir illa bir mola vermeniz gerekiyor yani. Yoksa eziyet halini alır. Devir olarak bu motor yüksek tork ve düşük devirlerde çalışan bir motosiklet. Bu aslında biraz yakıt tüketim olarak avantaj. Çünkü hani Harley Davidson'lar çok yakar gibi bir algı var ama bu motosiklet de böyle karma yolda yani hem basıyorsun hem de işte şehir içi şehir dışı trafikte genelde 4.6 falan yakıyorum. Bunu 3-4 kere test ettim. Bu arada ses böyle.
3-4 kere test ettim. Depoyu doldurup işte kilometre ölçerek tekrar doldurduğumda kaç litre olduğunu aldım ve ortalama olarak işte 4.6, kimi zaman 4.3 değişiyor ama işte 4.5-4.6 civarları yakıyor diyebilirim 100 kilometrede. Şimdi tabii burada aslında işe giderken ben İzmir'den Manisa'ya gidiyorum işe. Dolayısıyla İzmir içinde trafiğe giriyorum. İzmir-Manisa arası çevre yolunda da, yani Sabuncubelin'de de hem viraj yapma şansım oluyor hem de aslında boş yol yakalayıp biraz basmaya çalışıyorum. Ama şu anda bunun şehir içindeki, yani ağır trafikteki marifetlerini de hep beraber inceleyebileceğiz. Gerçi bu konuda bir video yayınladım. Yoğun trafikte bu motorla neler yapabileceğimi gösteren bir video yayınladım. Onu da izleyebilirsiniz ama burada da zaten tekrar bir deneme şansımız olacaktır. Şimdi hissiyat olarak ne söyleyebilirim? Öncelikle yani işçilik kalitesi gerçekten mükemmel. İyi hissettiriyor. Dürüst olmak gerekirse ben yani böyle pek öyle Harley Davidson falan almayı hayali kuran bir insan değildim. Yani Harley Davidson hayaliyle yaşamıyordum. Hatta belki de uzak duruyordum diyebilirim ama böyle bir fikir geldi. Ya dedim bunu da kullanayım. Hep naked kullandı bugüne kadar. Bu da bir nevi naked ama biraz daha farklı. Uygun da bir motor buldum fiyat olarak. Uygun derken tamam hani çok az bir para sayılmaz. Bu sonuçta bu motor şu anda 40 bantlarında geziyor. Ben biraz daha altına alabildim. Çok tatlı bir insanla bir alışverişimiz oldu bu konuda. Yani daha önceden biraz böyle acabalarla yaklaştığım marka fakat gerçekten beni şaşırttı. Çok güzel bir işçilik. Harika bir işçilik ve tabii ki çok müthiş bir dizayn. Artı yani motosikletin ilginç özellikleri de var. Örneğin şimdi karşıda bir tane çok basit bir tane gösterge var. İşte manuel bir tane hız göstergesi. Altında da çok küçücük bir tane ekran. Şimdi o küçük ekranda şurada trip düğmesi var, modlar var. Bakın bu birinci trip metre, bu ikinci trip metre, bu saat. Burada vites ve devir gösteriyor. Şu anda devraj şekli olduğu için vites göstermiyor ama bakın. Evet, şu anda vitesi göstermeye başladı. Ve tabii ki toplam kilometreyi gösteriyor bu şekilde de. Ben genelde tripmetreyi kullanıyorum. Şimdi bunu aslında biraz kullanmak zorunda kalıyorum diyebilirim. Çünkü bu göstergede benzin seviyesi yok. Benzini sadece ışık yandığında fark ediyorsunuz ne bitip bitmediğini. Yoksa öyle seviyesi hakkında herhangi bir fikriniz yok. Depoya bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla bir depo dolusu da bu 250 kilometre falan gidiyor. Çünkü 12,5 litre deposu var. İşte 4.6 yaktığında 270 kilometre falan yapar aslında. İşte o civarlara geldiğimiz, yani o civara gelmeden böyle işte 200 kilometrede falan almayı düşünüyorum. Genelde alıyorum. Yani ışığın yanmasını beklemiyorum. Sinyaller sağda sağ sinyal, solda son sinyal ve döndükten sonra sinyali kendisi kapatıyor arkadaşlar. Bu çok kullanışlı. Gerçekten de bakın kapattı. Bu sinyal unutma olayı bende vardır. Yani genelde kendim böyle yakalarım. Sinyal açık kalmıştı. Uzun mesafe yakaladığım olur. Nihayet bu artık sorun olmaktan çıktı. Dediğim gibi bunda ABS var. Devreye sadece bir kere hani bir denemek için soktum. Yoksa öyle bir ABS'yi gerektirecek bir durumum olmadı. Çünkü frenler de iyi tutuyor. Motor ağır zaten. Böyle bastığınız anda frenler de fena değil. Kavruyor. Arka fren çok kuvvetli değil. Zaten çok kuvvetli olmasa da bir şey ifade etmez. Yani kitler diye düşünüyorum ama bu kontrollü böyle dozajlayarak ara mesafelerde giderken arka freni kullanma zor değil. Kolay. Motor bir sürat motoru değil. Yani bu motorla ben gelirken işte İstanbul'dan gelirken en fazla
böyle 165 mi 170 o civar bir şey yaptım yani. Ha çok da zorlayayım edeyim modunda değilim. Çünkü motor hani yeni, tanımıyorum etmiyorum, huyunu suyunu bilmem. O yüzden çok da öyle bir üstüne basmadım. Ama 165'i böyle 170'i falan gördüm. Fakat genelde hangi hızlarla geldim derseniz 120, 130 o civarlarda geldim. Fakat tabii bu motorun en büyük avantajı, nereye giderseniz gidin ilgiyi üstüne çekmesi. Yani en motordan anlamayan insan bile Harley deyince ooo falan diyor. Yani hani keyifli bir durum aslında. Herkes seviyor bu motoru. Dolayısıyla da hani sempatik buluyor insanlar. Bu da tabii ki sizi de mutlu ediyor. Yoksa daha öncesi örneğin Ducati Monster 696 da hani ilgi çekici bir motosiklettir. Hani o da tamam, evet, insanlar beğeniyor diyordu ama Harley deyince Hakan sular duruyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten de hele hele bir de böyle ses verdiği için ilgi odağı oluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi böyle aralarda bir zorlandığım falan yok. Gayet rahat girebiliyorum. Buradan geçelim. Evet, neyse. Şimdi tabii sabah trafiği, çok aşırı bir trafik yok. Henüz daha saat erken ama buna daha yoğun trafiğe de girdim ve çok da zorlanmadım. Yani bu motorla aralara girebiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Tabii 800 cc bir motor, 883 cc bir motor. Dolayısıyla kuvvetli bir motor. Yani gaza bastığınızda gayet de gücünü hissettiriyor. Evet, çok hızlı değil ama torku gayet güzel. 50 beygir civarı bir güç üretiyor. Yani yetiyor aslında. Orijinalinde biliyorsunuz tek kişilik selesi var bunun. Yani artçı için ek sele taktırmanız gerekiyor. Yani ben şu anda düşünmüyorum açıkçası ek sele taktırmayı. Çünkü eşimin kendi motosikleti var. Dolayısıyla biz zaten iki motosikletle gezmeye çıkıyoruz. Hani artçılık bir durumum pek olmuyor diyebilirim. Motor hakkında aydınlatması yeterli, hiç fena değil. Çünkü İstanbul'a gelirken gece saatlerinde de kullandım bunu. Ve öyle aydınlatma konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Gayet de fena değil, aydınlatıyor. İyi aydınlatıyor yani. Onun haricinde şu an için aslında çok da söyleyebileceğim bir durumu yok motosikletin. Şöyle evet, gördüğünüz gibi yol veriyor insanlar. Eyvallah abi. Ancak yani bu bir uzun yol motosikleti, yani şöyle eğer uzun yol yapacaksanız, niyetiniz uzun yol yapmaksa bir enduro sizi daha fazla mutlu edecektir. Bu tartışmasız bir gerçek. Sonuçta enduronun görevi bu zaten, işi bu. Bunun için tasarlanıyor. Sportster bu amaca yönelik bir motosiklet değil. Sportster biraz daha aslında böyle şehir içi kullanım, keyif kullanımı. Uzun yola gider, rahat gider, gidenler var. Ya dediğim gibi ben de sonuçta İstanbul'dan neredeyse non stop bir yemek molası verdim, geldim. Hani öyle herhangi bir sorun yaşamadım ama hani uzun yola benim kastım yurt dışı. Yurt dışı yapanlar var, evet, duyuyorum, biliyorum. Sonuçta tabii ki olabilir, her motor gider yani. Yurt dışında bende PCX 150 var bir tane Honda, onunla da gidiyor. Yani her şeyle gidersin, bunda hayli hayli gidersin. Servis... Yani İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de Harley Davidson servisi var. Pahalı mı? Yani aslında değil. Açıkçası ben mesela Ducati'de servis konusunda çok memnun değildim. Corlas yapıyordu bu servisi. Ya daha doğrusu İzmir'de Corlas değil de
neydi şu anda onu da hatırlamıyorum adını ama çok iyi bir servis olduğunu söyleyemem. Pahalı da ucuz da değil yani. Burada en azından Harley Davidson'ın hani servisi iyi. Yani öyle bir kötülüğü şu ana kadar görmedik. Fiyat olarak öyle aman aman bir pahalı bir fiyattan bahsedemeyiz. Yani gayet makul, normal. Mesela bakın geçen PCX'in periyodik bakımını 160 liraya falan yaptım. Ne oldu? Yağı falan değişti. Hani bunda da 190 lira falan yani. Hani dolayısıyla öyle bir hadi olsun 200 lira yani öyle çok çok aman aman bir farktan bahsetmiyoruz. Sonuçta Harley Davidson. Şimdi bu da bir tane ön cam gerekiyor yani bir tane alacağım çünkü güzel rüzgar yiyorsunuz yani uzun yolda hele bir de hava biraz da rüzgarlıysa siz de basıyorsanız rüzgarı çok iyi hissediyorsunuz, çok ciddi hissediyorsunuz. Keyifli, ben severim ama uzun yolda da yoruyor adam o rüzgar. Dolayısıyla ben buna bir tane küçük böyle siyah bir ön cam alacağım. Yakışıyor da, çok da güzel oluyor gerçekten o siyahlardan. AliExpress'ten verdim siparişini. Alacağım, takacağım kendim. Ve en azından gövdeme vuran havayı keserse rahat ederim diye düşünüyorum. Bu motorda handikap sevmediğim şey ne olabilir derseniz, şimdi şöyle hani dururkenki titreşim evet var diyoruz. Ancak benim bununla ilgili fazla problemim olmadı da. Yani hiçbir şeyle problem olmadı ama deposu ufak. Yani depo biraz daha büyük olsa aslında daha kullanışlı olurdu. Çünkü yani şu anda en böyle hani küçük motorlar bile ya da herhangi bir motor en azından bir 300-320 kilometre yapıyor bir depoyla. Bu 250, 260, 270. Çok mu kötü? Yaşanmaz mı? İyi yaşanır. Yani o kadar da öyle sorun değil sonuçta. 250 kilometre de az bir mesafe değil yani. Ama yine de hani insan bu mesafe biraz daha artsa olurmuş. Yani burada depoyu az bir şey daha büyük yapmaları mümkündü. Ama tabii ki dizayn meselesi, estetik meselesi. Yani bu adamlar da mutlaka bunu göz önünde bulundurarak bir şeyler yapmışlar. Yani çok da hani büyük problem değil. Depo kapağı gördüğünüz gibi bir tane böyle kapak. Ve anahtarı var, ne bir şey var. Onu değiştireceğiz anahtarlısıyla. Bulacağız. Çok büyük yani paralar değil bunlar, ufak tabii, keyfe keder. Yani aslında böyle de kalsa olur. Çok da beni zorlayacak bir durum yok. Yani ne olacak depo kapağı. Dediğim gibi bu motoru aldığınızda böyle şey aramayacaksınız. Ya işte temel motosiklet özellikleri, yani böyle işte az yaksın, titreşimsiz olsun, uzun yolda konfor sağlasın falan, işte böyle müthiş manevra kabiliyetleri falan olsun. Müthiş manevra kabiliyeti falan yok ama gördüğünüz gibi aralara da çok rahat girebiliyorsunuz. Öyle bir hani trafikte böyle bir dev bir enduro gibi falan da değilsiniz yani. Gayet de sportster bir şekilde takılabiliyorsunuz. Evet yani. Ses yalnız gerçekten bu egzozlarla dehşet. Hani evin otoparkının dışına çıkartıp öyle bakın, görüyor musunuz? Otomatik yol verir abim. Teşekkürler. Ya bu tabii yol verme meselesi ama sadece Harley'e özgü bir durum değil. Bir, egzozun belki bir faydası oluyor. Hani adam sizi duyuyor ve yol verme ihtiyacı hissediyor. İki, tamam, Harley Davidson kullanınca sanki insanlar gerçekten biraz daha böyle bir yol verelim, buyurun modunda oluyorlar. Evet, bunu da biraz fark ediyorum ama genel olarak insan kalitesiyle alakalı. İzmir'in insan kalitesi iyidir arkadaşlar, yani hiç fena değildir. Çünkü şöyle, burası zaten sıcak iklime sahip. Yazı uzun sayılabilecek bir şehir. Ve aslında araba kullananların çoğunun bir motosiklet kültürü geçmişi de var. Dolayısıyla da sizin aslında tam olarak nasıl bir durumda olduğunuzu anlarlar, bilirler. Bak mesela abi yol verir, yavaşlar, taksici. Ben de teşekkür ederim genelde bu adamlara. Şimdi hani burada böyle mesela bilinçli önüme kıran, işte yolunu alayım falan diye uğraşan insana pek rastladım diyemem. Yani İzmir'de çok hani bir kere belki, hani o da görmeden falan
çok nadir bu çevre yolunda oluyor. Onlar da genelde İstanbul plaka falan oluyorlar. Yani işin doğrusu pek İzmir'de o kafada adam yok gibidir. Çünkü dediğim gibi hani burası motosiklet şehri bir nebze ve insanların çoğunun motosiklet kültürü olduğu için motosikleti severler ve dolayısıyla da saygı gösterirler. Bu kültürle alakalı bir durum. İzmir insanın da seviyesi, kültür seviyesi, görgü seviyesi, yani tatlı insanlar. Ben İzmirli değilim açıkçası ama İzmir'de yaşıyorum ve iyi ki de İzmir'de yaşıyorum. Ve buranın insanı gerçekten olumlu özelliklere sahip, iyiler yani. Trafikte de belli bu, normal güncel hayatta da belli, iş hayatında da belli. İşte o yüzden motosiklet kullanmanın da, burada motosiklet kullanırken de bunun avantajını yaşıyorsunuz. Öyle motosiklete karşı olumsuz bir bakış açısı yok. Gayet olumlu bir bakış açısı var. İzmir bu sonuçta, İzmir güzel. Buradan dönüyoruz. Şimdi motosikletteki tabii korkum, egzozu çok ses veriyor ve vallahi bundan bir ceza yiyeceğiz ama dur bakalım yani. Şimdi aldığımda da böyle aldım. Arkadaş sağ olsun orijinal egzozlarını da yollayacak kargoyla. Aslında ona bir iletişime geçip hani yollamasını söyleyeceğim. Yani en azından muayeneye falan da girelim bari de, yoksa bu hayatta geçmez yani muayeneden. Şimdi tabii Ekim ayı, artık hava ufak ufak soğumaya başladı. Ama ben genelde yaz kış burada motosiklet kullanıyorum. Buranın ikliminde yani kar yağmadığı sürece, yani yağmurda da çok öyle tercih etmiyorum çıkmayı ama yağmurda da sürdüğüm oluyor tabii çok. Sürüyorum, kışın da sürüyorum, yazın daha çok sürüyorum tabii ki. Ama tabii kışın kıyafetler ona göre olması gerekiyor. Ha, kıyafet demişken Harley Davidson'da tabii yani bilirsiniz onların kendine özel kaskları oluyor. Ben şu an normal bir tane Nolan kask takıyorum ama evet, yani bir mağazaya gidip aslında birazcık bu motora göre giyinmek gerekebilecek bir deri montum var. Aslında bir motosiklet kot pantolonum da var. Bunlar iş görür. Ama bir Harley çizmesi ve bir Harley kaskı alacağız gibi görünüyor. Yani ne bileyim, ben motorda estetiği severim. Bu motorda bu zevkimi fazlasıyla karşılıyor diyebilirim. Ay canım benim, gel 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 gel, ay 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 ay, hadi gel. Terbiyeli köpek çıktı. Hani şey böyle yapıyor, böyle bir koşuyor yanında ve ufak ufak avlıyor, yani oyun aslında. Bu köpeklerin kovalamaları da genelde insanları korkutur ama aslında korkacak bir durum yok yani. Gayet sakinizle devam ederseniz sadece avlarlar, başka bir şey değil. Korkacak bir durum yok yani. Şimdi bu motosiklete nelerle kıyaslıyorum hani genel olarak bu yorumları yaparken, benim ilk motosikletim Java 350, işte 1997'de kullanıyordum. O zamanlar tabii üniversitedeyim, şu anda 43 yaşındayım. Tabii çok bilinçli kullanan bir insan değildim o dönemde. Ne kas takıyoruz, ne ehliyet var. Ama sonuçta onun üzerinde de motoru öğrendik. O da yani 350'lik bir motor, yani öyle ufak bir motor değil, 2 silindirli. Ama tabii ki durmaz gitmez, bir sürü sıkıntısı olan bir motosiklette, ama ilk motorum oydu. Sonra uzun süre ara verdikten sonra bir CBF kullandım, Honda CBF 150.
Çok güzel bir motordur o. Böyle titreşimsiz, sakin, şehir içi amaçlar için çok güzel. Zaten kurye motosikleti. Oradan Pulsar'a geçtim. Pulsar fiyat performans olarak mükemmel. Yani gerçekten insana istediğini verir. Kalitesi ya iyidir. Hani kimisi böyle eleştirir eder, kimisi sevmez falan ama yani sorunsuz gayet güzel iş gören bir motosiklettir. Ben yani birçok arkadaşıma tavsiye ediyorum, kullandırıyorum. İyi motor yani, o fiyata da daha iyi bir motor o fiyata yok yani. O fiyata çok iyi. Onun ardından bir tane Ducati Monster aldım 696. Yani sırt tipi, şekli, şemali ve agresifliği için. Gerçekten agresif motor. Deli yani, çılgın motor. Hızlı, çok güzel. Ama yani bu servis olayları o motorun iyi değil. Onu söyleyeyim. Yani çok memnun kalmadım o motorun servisinden, ilgiden falan. Çünkü bir böyle ufak bir ne denir? Bir boya tamir yapacaktım. Bir ufak bir kozmetik bir işi vardı. Aradım, yok işte daha anlaşma yapmamışlar. Yani ortada kalırsınız. Hani böyle ciddi bir şey olsa ortada kalırsınız yani. İşte İzmir'deki servisi daha henüz Corlas'la anlaşma yenilememiş. O yüzden 2 hafta hiçbir şekilde işte bir işlem yapamıyoruz falan gibi saçma bir şey yani. Söylüyorlar insana. Şimdi iyi de abi yani hani adam ciddi bir şey geçirse ne olacak yani? Hani 2 hafta ne yapacak o adam? Çok kötü yani. Hani iş değil o. Zaten sırf o Corlas korkusuna Triumph falan da almıyorum. Yani maalesef bana çok bir şey vermiyor. Güven vermiyor o servis. Bir tane PCX 150 aldım. O duruyor hala. Scooter, insanın bir scooter'ı olacak. Yani daha doğrusu eşimin motosikleti o. Eşim kullanıyor genelde ama ben de o sayede scooter ihtiyacını karşılayabiliyorum. Şeyin ardından Ducati Monster'ın altından MT25 kullandım. Yamaha MT25. Yani müthiş, mükemmel bir motor, öyle diyeyim. Yani MT25'in mesela nesini sevmedin dersen her şeyini sevdim. Yani sevmediğim hiçbir özelliği yok. Yani performansa Allah'ına kadar performans. Hafif, müthiş manevra kabiliyeti, basarsın gider, frene basarsın durur. Yakıt, yani yakıt 3.84 litre yakıyor 100 kilometrede ama yani o 2 silindirin performansı da gerçekten hiçbir motorda yok. Yani o sınıftaki hiçbir motorda yok zaten. Hatta biraz ondan daha büyük motorlarda da o performans yok. O kadar iyi bir motosiklet ve çok kullanışlı. Gerçekten bir oturuyorsunuz, hani sanki insanın üzerine göre dizayn etmişler, böyle terzi işi motosiklet. Oturuş pozisyonu, kumandaların yeri, her şeyle mükemmel. Bu motosiklet bu arada 5 vites, 5 ileri vitesi var. Tabii genelde 6'dır hani diğer kullandıklarımızda. Bunda 5. Zaten böyle diyorum ya, araba motoru gibi motoru var. Ama 5 de yetiyor yani. Hani şu anda 6'yı da aramadım bugüne kadar. Bundaki çevirme oranları da öyle yüksek tork olduğu için biraz daha az vites koyma şansları oldu demek ki. Süspansiyonlar yumuşak, güzel. Yani şehir içi için böyle adamı hoplatmıyor, zıplatmıyor. Şimdi viraj, Manisa, İzmir-Manisa arasında virajlı bir yoldur bu. Bu virajların hepsine gayet başarılı bir şekilde başa çıktı. O konuda bir sıkıntı yaşamadık ama tabii ki yani bir racing virajından falan bahsetmiyoruz yani en nihayetinde. Dediğim gibi hani bu motordaki beklentileriniz öyle performans motorlarıyla biri olmamalı. Yani 800 cc motorda insan hani böyle Allah işte bastım uzamayı falan bekliyor ama bunda öyle bir şey yok. Tamam basarsınız, her zaman çekiş vardır. Hani gider de hoplardı ama öyle bir hani racing ya da bir naked, safkan naked ya da safkan racing havası beklememek lazım. Yani sonuçta bunun görevi, amacı da o değil. Bunun amacı böyle güzel güzel gideyim. Bunda en sevdiğim şeylerden biri de şu: gerçekten hız yapma ihtiyacı duymuyorum. Yani böyle legal limitlerde gitmek bile gayet keyifli, eğlenceli. Yani bu motordayken hız limitinden ceza yemem kolay kolay. Sesten yersem yerim. Ya da işte başka ne bileyim ben, herhangi böyle
farkında olmadan yaptığım herhangi bir şeyden belki yiyebilirim ama hızdan yiyeceğimi hiç sanmıyorum. Çünkü limitleri zorlama ihtiyacı duymuyorum. Diğer naked'larda hani sürekli hız limiti üstündeyim. O da bir yere kadar tabii. Ondan sonra radarla uğraştır. Motorla ilgili herhangi bir sorunuz vesaireniz olursa yazın. Cevaplamaya çalışırım. Hafta sonu ufak yollu bir bakım yaptım. Yani bakım dediğimde işte VD40'la hareketli kısımları yağladım, temizliğini yaptım vesaire vesaire. Ama Corlasa'da bir aslında bırakacağım yani şöyle bir genel bir baksınlar ne var ne yok. Ama şu ana kadar hani uzun yolda yaptım. Şehir içi trafikte de kullandım. Hiçbir en ufak bir sıkıntı yaratmadı. Evet işte motosiklet kullanmanın en büyük avantajı. Trafik sizi çok da etkiliyor denemez. Tabii ki hani cayır cayır basamıyorsunuz belki ama sizi aşırı etkiliyor da diyemezsiniz yani. Gayet rahat rahat aralardan Sportster'la da gidebiliyorsunuz yani bu konuda fazla öyle bir sıkıntı yok. Tabii ki MT25 ile çok daha fazlasını yaparsın ama şöyle ses verelim de burada olduğumuzu anlasınlar. Şimdi şuradan tekrar bir sola geçeyim. Eyvallah abim. Tabi bu motorda kornayı kullanmanıza gerek kalmıyor. Ses yetiyor diyebilirim yani. Ama şöyle bir şey var. Yani insanlar böyle illaki yol versinler beklemenin de bir esprisi yok. Hani iş motosiklet kullanıcısında ya. Hani gerçekten de karşınızdakinin manevrasını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ederek davranırsanız yani mesela sağa bir dönüş varsa hani bu adam sağa geçebilir mi acaba gibi bir kafa yorup hani biraz böyle haline tavrına göre motosiklet kullanırsanız biraz daha güvene alırsınız kendinizi. Örneğin burada şu anda hani bu düz bir yol. Hani kimsenin pek öyle bir şerit değiştirme ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla hani arada biraz daha rahatım. Ama tabii yine de hani çok zorlayıcı aralara girmeyi tercih etmiyorum. Yani mesela şuna giremem mi? Girerim. Ama ne bileyim hani hep yapmak çok anlamlı değil. Genelde hani bunda olabilecek tehlikeyi en aza indirmeye çalışmak önemli. Yoksa burada mesela şu anda hani yol dümdüz yani burada mesela gayet yüksek hıza çıkabilirsin. Basarsın yani ama çok anlamlı değil. Çok bir şey ifade etmiyor. Mesela çok hızlı basıyor olsaydım şu adam şu anda karşıma çıkardı yani. Ne sinyal verdi ne bir şey. Tabii ki kasıtlı yapmadı bunu ya da beni gördü zaten uzak olduğumu anladı onun için geçiyor ama hızlı da yapıyor. Hızlı gidiyorsanız adam da bunu fark etmese risk işte. Her şey olur yani orada. Allah'ım yani trafikte arabayla olmak istemezdim açıkçası. Gerçekten istemezdim yani. Geç şöyle geç. Daha iyi yani. Ay yok. Olmadı. Bak gördün mü adam kendisi yol verdi. Bak hiç de korna basan oldu ne bir şey. Adam kendi kendine yol veriyor. Yani İzmir böyledir ya. İzmir'de çok koca otobüsler böyle yol vereceğim diye uğraşırlar yani. Ya tabii herkesten beklemeyeceksin onu ama hani mesela bu adam bak sinyalini veriyor hani bekliyor yani öyle önüne falan atlamıyor. Muhakkak yapan var ama bilinçli olduğunu çok ihtimal vermiyorum yani. Görmediğinden bilmediğinden olur yani o da ne olacak insanlık hali işte sen de biraz tabii dikkatli olacaksın.
Artık inceleme benden bu kadar. Dediğim gibi aklıma geldikçe bir şeyler paylaşmaya çalışırım ama video devam edecek. Yani yol boyunca konuşuruz yine mutlaka. Çünkü virajlı kısımlarda belki ilginizi çeken şeyler olabilir ama genel olarak motosiklet hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Ve memnun bırakan bir motosiklet, tavsiye ederim kullanıcılarda. İzlediğiniz için teşekkürler.